Bazıları çim sahalarda öğrenir futbolu. Bazıları da betonda. Zeminin sertliği, soğuğu, üzerinde şutu atan çocuğun ruhuna işler. Bu maçlarda kanunları sokaklar belirler. Zirveye yumrukların, tekmelerin karıştığı maçlardan gelen bir makine, Antonio Rüdiger. Medo xereca fala. E o pedido veio do brabo, veio do Talibã. Veio do brabo, veio do Talibã. Get out, get out, get out, get out. Videoyu beğenirseniz like atmayı, hem bu videoyu hem de sıradaki bölümler için fikir, öneri ve görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Şimdi Rüdiger sizlerle. İyi seyirler. Annesi ve babası Afrika'dan, Sierra Leone'deki iç savaştan kaçmak için Almanya'ya göç etti. 6 çocuklu bir ailenin en küçük üyesine babası, İspanyol aktör Antonio Banderas hayranlığından dolayı Antonio ismini verdi. Rüdiger Avrupa'nın suç oranı en yüksek bölgelerinden birinde. Berlin'in Neukölln mahallesinde yetişti. Burası dünyanın dört bir yanından Almanya'ya göç eden insanların toplandığı bir yerdi. Afrikalısı, Asyalısı, Güney Amerikalısının yer aldığı kozmopolit ama kanunları sokakların koyduğu zamanlardı. Rüdiger sürekli sokaklarda futbol oynardı. Verdiği bir röportajda o günlerde sürekli iddiasına maçlar oynadıklarını, kaybedenin diğer takıma Türk döneri aldığını anlattı. Çok kez kavgaya karıştı. Çünkü ona göre o zamanlar son yumruğu atan taraf daha güçlü sayılırdı. It's a kind of tough area. Sokaklar, ettiği kavgalar ona olmak istemediği kişiyi gösterdi, olduğu adam yaptı. 8 yaş büyük üvey abisi Sarsenesi onun idolüydü. Futbolcu olup Dortmund Akademisi'ne seçilmişti. Bugünlerde yükseklik fobisi olsa da o zamanlar pilot olmayı hayal eden çocuk, 9 yaşında Berlin'deki küçük bir kulüp olan Sperber Neukölln'e yazdırılarak hızını, gücünü ilk kez çimlere taşıdı. Ailesi maddi zorluk yaşasa da bir George Weah forması alıp onu motive etmeyi başardı. Büyüdükçe yokluğu hissetmeye başladı. Ayakta kalmak için yaptığı kavgalar yerini futbolcu olma mücadelesine bıraktı. Money, we didn't have much, but we had wealth in when it comes to togetherness, the family bond. Yeah, and that was like my dream to get my family out. That was my biggest dream. I was not dreaming to play for Real Madrid, Chelsea or AS Roma. No, I just wanted to make some bread, to make some money. Antrenmanlarda karşı takımda kim varsa tekme tokat dalıyor, sakatlanmış, bir yeri kanamış umursamıyordu. Sürekli ayakkabıları yırtılıyordu. Acımasız oyunundan dolayı Rambo lakabı takıldı. Disiplin sorunları da vardı ama herkesten uzun, herkesten hızlı, bir de herkesten çalışkandı. Tazmanya Berlin'de Hertha Zehlendorf'ta oynadı. 15 yaşında ilk kez hikayenin başladığı yere. Ailesinin hayatta kalmak için kaçtığı Sierra Leone'ye gitme şansı yakaladı. Açlık, sefalet, bakımsız çocuklar, susuz insanlar. Oradan heybesinde yeni bir misyonla ayrıldı. Almanya'ya dönecek, futbolcu olacak ve ailesini, buradaki insanları kurtaracaktı. Şöyle düşünün, zaten futbolu bir kavga, kazanılması gereken bir savaş olarak gören bir çocuktu. Sierra Leone'de gördükleri içindeki ateşi daha da körükledi. Katıldığı bir turnuvada üvey abisinin takımı Dortmund tarafından seçildi. Senesi çok daha yetenekli, Antonio çok daha çalışkandı. Bu seviye için amatör ve tecrübesizdi. 3 yıl boyunca alt yaş takımlarında oynasa da antrenörlerin gözüne giremedi. Gelecek vaat etmeyen, atletik, hırslı, beceriksiz, dizginlenemez bir genç olarak değerlendirildi. 18 yaşına geldiğinde A takıma hiç çıkarılmadan Dortmund'dan gönderildi.
You know, like when I was younger in Dortmund and everything, I still had this mindset of like street. You know, like fight my way through. If I have to be physical with someone, I will do it. You know, but the thing is if you want to get professional, you have to calm yourself. You have to, you know, like sometimes swallow things. You know, but it was difficult for me because where I'm from, you don't swallow. Rüdiger'e ikinci şansı Stuttgart verdi ama B takımıyla. 3. ligde profesyonel oldu. Almanya'daki elit altyapılardan birindeydi artık. Kimi, Timo Werner, Gnabry, Leno, Mario Gomez, Khedira buradan çıktı. Rüdiger de bir şeyin farkına vardı. Öfkesi, gücü, fiziği onun artık elindeki değil, alnındaki silahtı. Profesyonel bir oyuncuya dönüşmeye yaşantısıyla başladı. Daha önce idman kaçıran, geciken, sorumsuzca kartlar gören Rüdiger geride kaldı. 3. ligde stoper ve sağ bekte oynadı. Stuttgart'ın evinde Mönchengladbach'a kaybettiği maçta 30 numaralı formayla sağ bekte kariyerinin ilk 1. lig maçına çıktı. Tabii ki bununla kalmadı. Diğer yıl devre arasından sonra daimi üye olarak A takıma katıldı. Toni, was für ein Wahnsinn. Was für ein Spielverlauf. Auf dem Feld habt ihr irgendwie die anderen Ergebnisse mitbekommen, dass zwischenzeitlich ihr eigentlich heute dran wart? Trainer, komm her. Trainer, kommen Sie bitte. Trainer, kommen Sie bitte. 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 Komm. Erstmal einen großen Dank an diesen Mann hier. Ich denke, dank seiner Hilfe haben wir das hier geschafft. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Trainer, was sagst du dazu? Ich habe mit einer super Mannschaft arbeiten können und mit super Fans und das macht immer Spaß. Ja, danke, jetzt können Sie wieder gehen. Danke. İstikrarlıydı, caydırıcıydı, inatçıydı. Pepe hayranıydı. Hala eğer şansım olsa Pepe ile birlikte oynamayı çok isterdim diyecek kadar kendisine örnek alırdı. Futbolun kirli noktalarını kurallar içinde uygulamayı öğrenmişti. Büyük bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken menisküs sakatlığıyla 21 maça çıkabildiği sezonu kapattı. Bu riski almaya değer diye düşünen Roma, Rüdiger'e satın alma opsiyonlu totalde 13 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Almanya dışı ilk transferine futbolu öğrendiğim yer dediği İtalya'ya adım attı. Before in Germany, I used to always use only my power and my strength, but less the brain. Spalletti'nin yönettiği Roma'da tarihinin en elit kadrolarından birine sahipti. Burada karşısına futbol efsaneleri, idealist yıldız adayları, yüksek egolar, büyük tecrübeler çıktı. Totti, Dzeko, De Rossi, Maicon, Pjanic, Nainggolan, Muhammed Salah, El Shaarawy gibi isimlerle aynı soyunma odasındaydı. Rüdiger'den bir yıl önce Roma'ya giden Salih Uçan da 48 numarasıyla o kadrodaydı. Antonio Roma ile Şampiyonlar Ligi seviyesine çıktı, ligde üçüncülük yaşadı. Conte ile Chelsea'den transfer teklifi aldı. Önünde Euro 2016'ya aldığı davetle kariyer çıkışını yapmak ve bir üst basamağa tırmanmak vardı. Turnuvaya hazırlanırken çapraz bağları yırtıldı. When I was at Rome in my first season, like there was already an offer from Chelsea for me to go, but then I had the incident with my ACL 2016 before the Euros, and you know, like as a Muslim, I said like you know, everything happens for a reason. Yeah, I said like no, I enjoyed my football in Rome, like the life there, everything. I enjoyed it because that was like my first time out of Germany. Büyüdüğü yerde kabullenmeyi, sineye çekmeyi öğrenmemişti. Sakatlığı iyileşti. Daha önemlisi Rüdiger gerçekten daha iyi bir şekilde geri geldi. İlk haftalarını kaçırdığı sezonda 36 maça çıkıp bir gol 4 asist yaptı. Ayrılmayı çok istemiyordu. Roma ile yine iyi bir sezon geçirip Dünya Kupası'na katılmayı hayal ediyordu. Ama Roma'nın finansal sorunları ortaya çıktı ve gecikmeli de olsa 29 milyon euroya Chelsea'ye katıldı. The club Roma had to sell me because of financial issues. So I said like to myself, you know, like come on, I cannot be a coward and Artık 24 yaşındaydı. Roma ile tecrübe de kazanmıştı. Ama burası Premier Lig. İlk günleri gerçekten kötü başladı. Tepkiler, eleştiriler dağıldı. O da yeni challenge için mental ve fiziksel olarak bir seviye daha atlamak için kolları sıvadı. Başarısızlığa karşı sana gününü göstereceğim tarzıyla yaklaştı. Dizinden ameliyat oldu, kasından sakatlandı. Buna rağmen ilk sezon 45, ikinci sezon 44 maça çıktı. Sıra Neukölln'ün sert çocuğunun futbolun zirvesiyle karşılaşacağı ana geldi. 2020-21 Şampiyonlar Ligi finali. City Rüdiger oynarken ligde ve FA Cup'ta bir farkla yenmişlerdi. Rüdiger ve dostları Dragao'daki finale de stres değil, keyif,
güven ve inançla hazırlandı. Felt it in the air. It was in the air. Like not everyone was like very focused already. Like a day before. After the dinner, like me, Ziyech, Zuma, and obviously myself, we went to pray after. Like we were all together. And sorry, N'Golo was also there. Kante. Usually after the prayers, like we sit there and laugh and everything. But like we said just good night. Everybody went into their rooms. Yeah, we said inshallah. Like. But God willing, we will win tomorrow. Tuchel'in 3-4-3 görünümlü 5-4-1'i City'ye kaleyi kapadı. 90 dakika sonunda Rüdiger, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadı. En yakın arkadaşları Kante, Ziyech, Zuma ile şampanyalardan kaçıp zaferi soyunma odasında kutladı. Like me, I was in the bathroom with N'Golo, because you know, like the champagne things and everything. Like I'm not someone who participates in things like that. So me and him, him, Zuma, and Ziyech went into the bathroom there because there we had our peace. 5 yıl geçirdi yağmurlu havasına meftun olduğu Londra'da. Son sezonuna girmeden önce Ağustos ayında sözleşme yenilemek için kulüp bir görüşme ayarladı. İkinci temas tam 6 ay sonra Şubat'ta kuruldu. Mayıs ayında eski sözleşme bitimine haftalar kala anlaşma sarktı. O sırada Rusya-Ukrayna gerilimiyle Chelsea Başkanı Abramovich'e yaptırım kararı alındı. Krizle başa çıkmaya çalışan yönetim Rüdiger'le görüşmeleri askıya aldı. Mavilerin büyük bir hatası. Onun için pusuda bekleyen birileri vardı. Tony Rudiger was reported. Antonio Rudiger told Chelsea. Who is this? Madrid yetkilileri bonservisini haftalar sonra eline alacak Rüdiger'le Ronda'da buluştu. Chelsea'nin yaptığı gibi aylara yayılmadı şartlar. Tek oturuşta imzalar atıldı. Masadan kalkmadan Rüdiger'e hediye olarak adının yazılı olduğu Real Madrid forması bırakıldı. Zaten onun için daha büyük bir armağan olamazdı. It has been 5 years, not 5 months, to show who I am. I decided to take on a new journey. A lot of people are not happy about it. I will always be 100% committed. Not only in good times, in bad times. From August till now. So nobody saw this sanctions thing coming. So yeah, and then I made a decision. Antonio, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias. Örnek aldığı Pepe'nin takımı Madrid'in forması üzerindeydi artık. Savaşçı bir ruh, liderlik sergilemesi isteniyordu. Sadece sahada değil, soyunma odasında da, antrenmanlarda da takımı yukarı taşıması onun transferindeki nedenlerden biriydi. İlk sezonda işler yolunda gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nin dikenli yolculuğu 4-0 City hezimetiyle sona erdi. La Liga'da şampiyonluk ipini Xavi'nin Barcelona'sı göğüsledi. Diğer yıl Ancelotti'nin kaşını kaldırmasıyla özdeşleşen o meşhur yıl. Prime Vini, her geçen gün üzerine koyan Bellingham, Kroos'un tarihe geçecek veda performansı Rüdiger, Militao yokluğunda her şeyini veren Nacho, Ballon d'Or çıtasında bir sağ beke dönüşen Carvajal, yedek parçalar, Madrid yine tam bir Madrid'ti. Bir önceki yılın kabusu Manchester City 3-3 rövanşında penaltılarda geçildi. Yarı finalde Bayern Münih totalde 4-3'lük sonuçta saf dışı edildi. Ve finalde karşılarına Dortmund geldi. Rüdiger'in profesyonel futbolla tanıştığı, 3 yıl altyapısında oynadığı, yetersiz görüldüğü, beğenilmediği, gönderildiği Dortmund. Royce'un vedası Dortmund için finali daha da romantik bir hale getirmişti. Ama buraları dünya üzerinde en iyi oynayan takım Madrid. Almanlara izin vermedi. Rüdiger 2. Şampiyonlar Ligi zaferini elde etti. La Liga'da da şampiyonluk geldi.
Rüdiger takımın değişmezi olarak 49 maçta forma giydi. Yanına 5 de skor katkısı ekledi. Ramos, Pepe, Varane hegemonyası sonrası kraliyet takımının savunma duvarları Sierra Leone'li canavarla yeniden inşa edildi. Saha içinde ve dışında iki ayrı Rüdiger var. Birisi rakibi boğan, odaklı, sert bir adam. Diğeri tek gayesi eğlence, müzik ve dans olan Rüdiger. In life, in general, you need to have fun, to feel positive, to do what you love. You will do it better if you smile with it. Antonio Rüdiger on the pitch is a focused person and no jokes. He's focusing full on the job. On the pitch, then I'm serious and I don't like to joke around. Talk me a little bit about your pre-match routine. Are you like superstitious? No, I'm not superstitious because I'm a proud Muslim. I do pray and that's it. Rüdiger'in bir diğer net özelliği mentör karakter. Takıma yeni katılan isimlere, yıldızlara, büyük egolara ilk idmanlarında direkt Neukölln betonlarının sertliğini tattırıyor. Şimdilerde yakın arkadaş haline geldikleri Arda Güler mesela. İlk idmanlarda sürekli karşı karşıya geldiler. Arda da geri adım atmayınca artan sertlik dozajı Arda'nın Madrid'deki ilk antrenman sakatlığıyla sona erdi. Endrick aynı şekilde. Vücudunu kullanarak Brezilya'da kendine avantaj sağlayabilen bir yetenekti. Rüdiger ilk idmanda "Burası Everest" dedi. Endrick'i peş peşe darbelerle antrenmandan bezdirdi. Hala da devam ediyor buna. Endrick bile Madrid'de attığı ilk golden sonra "Beni hiç övmeyen, sürekli eleştiren Rüdiger'e armağan ediyorum. Ona kendimi ispatlayacağım" dedi. Amacı da tam olarak bu. Genç isimlere, yeni jenerasyona, takım arkadaşlarına sokaklarda öğrendiği pes etmeme ruhunu aşılamak istiyor. Bunu kimi zaman sertlikle, kimi zaman bağırarak, kimi zaman bir abi gibi, kimi zaman tahrik ederek yapıyor. Kimihle meşhur antrenman tartışması bunun bir örneği. Ya da yakın arkadaşı Füllkrug'la idmanda yumruklaşmaya kadar gitmek üzere olan kavgası ve sonrasında onu tahrik etmek için bilerek yaptığım açıklaması. How was today's training session? Today I'm a bit angry. Yeah. Yes, because I lost. That's why. I'm a character player, but the rest I think this is other people to say. It's not good to speak with about yourself. Tevazu Rüdiger'in hayatında olmazsa olmaz. Güncel en iyi 3 stoperi sorduklarında Van Dijk, Saliba ve Gabriel diyor. Bir gün stoper partneri olmayı istediği kişi de Saliba. Haaland'ın Real Madrid'e karşı gol atamaması konusunda "O durdurulamaz bir canavar, ben sadece işimi yapıyorum" yanıtını veriyor. En büyük rakipleri Barcelona yıldızı Lamine Yamal için "İnşallah sağlıklı kalır ve kariyeriyle tarihe geçer" açıklaması yapıyor. Japonya karşısında rakiple alay eden tarzdaki koşusunu ise bunu hızlanmak için yaptığını söyleyerek açıklıyor. You know, with the running thing, you know, like I got battered in Germany in the World Cup, you know. But I feel with this running, I'm quicker. This is my feeling, because a sprinter also puts his leg up high, and nobody say he's a joke man, you know. Onun karakteri rakibin bam teli dolaylarında dolaşıyor. Seveni çok. Ama sahadayken rakiplerinin ilk karşısına aldığı isimlerden biri haline geliyor. Bu hayatında birçok kez can sıkıcı seviyelere, ırkçılığa kadar vardı. Aslında hayatında ırkçılıkla ilk kez 8 yaşında tanıştı. Almanya'da poşetlerini düşürmek üzere olan yaşlı bir kadına yardım etmeye çalışırken kadın "Hırsız, pislik, defol git" diye bağırıp daha sonra ırkçı sözler kullandı. Roma'da oynarken Lazio maçı öncesi rakip Luiz, Rüdiger'le ilgili bir soruyu 2 yıl önce Stuttgart'ta çorap ve kemer satıyordu. Şimdi fenomen gibi davranıyor cümlesiyle yanıtladı. Golünü bir parmağını gökyüzüne kaldırıp kutladı. Bu anı Ramazan tebriğiyle sosyal medyadan paylaştı. Bild Zeitung'un eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt tarafından bu yüzden aşırıcılık, cihatçılıkla suçlandı. Chelsea-Tottenham maçında rakip tribünden maymun sesleri yükseldi. Rüdiger artık tartışmasız dünyanın en iyi stoperlerinden biri. 53 ve 49 maçlı Madrid sezonlarının ardından bu yılda aynı istikrarda. Şimdiden 31 maça çıktı. Her yıl milli takımla birlikte ortalama 60 maçta oynuyor. Artık 31 yaşında. Futbola hala zirvede vereceği birkaç yılı var. En büyük hayali ise artık kupalar, şampiyonluklar değil. Memleketi Sierra Leone. İki şey asla terk etmezmiş insanı. Biri yanındaki ana, diğeri kalbindeki yara. 15 yaşında Dortmund'a transfer olmadan önce öz yurduna ilk gidişinde kendine bir söz vermişti.
Kendisi gibi kaçma şansı bulamayan, burada kalan, yardıma muhtaç insanların elinden tutacak, Sierra Leone'yi daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalışacaktı. Antonio Rüdiger for Sierra Leone isimli bir STK kurdu. Sürekli ülkesine ziyaretler yaptı, devlet başkanıyla, hükümet yetkilileriyle bakanlarla toplantılara katıldı. Yaşar Kemal'in bir ibaresi var. Belki bir yerlerde, bir köşelerde kuş alıp salı verecek kadar yüreği yufka birkaç insan kalmıştır. Kim bilir belki şeklinde. Rüdiger, Afrika ülkesine bu hassasiyette yaklaştı. Covid döneminde Mesut Özil ve Ciro'nun da desteğiyle binlerce hastanın bakımını karşıladı. Hastaneler, okullar açtırdı. Ülkeye altyapı olanakları ulaştırdı. Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Antonio Rüdiger'i Marco Küresel Sierra Leone futbol elçisi ilan etti. Diplomatik pasaport verdi. Net bir girişi, net bir gelişmesi olan kitap gibi Rüdiger. Bir iç savaşın içinden geldi, hayatı sokaklarda öğrendi. Annesi, babası, kardeşleriyle başladığı hayatla savaşını artık ülkesinin her bir ferdi için veriyor. Onlar için çalışıyor, onlar için kazanıyor. Bu yüzden mücadeleden vazgeçme hakkını kendisinde asla görmüyor. It's to me personally very important because it's not a one-man show. I don't want to come out there as a hero or something like this. No, I want people to join, and because I think with the more we are, the more we can create. Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.